Mardin'in taş sokaklarında duyduğunuz bu topuk sesleri aslında bir kadının kararlı hayat yürüyüşünün yankılanması. Bu duyduğunuz sesler kendi kaderini değiştirebilen bir kadının ayak sesleri. Mardin'de yaşayan Hülya Aydın 21 yaşında evlendi. Evliliği boyunca aile içi şiddete maruz kaldı. Ancak o toplumun ve ailesinin kendisine biçtiği hayata karşı çıktı. Ben 1997 yılında eşimi kaybettim. Eşimi kaybettiğim sırada esasında orada dul bir kadın olarak 28 yaşındaydım. Dul bir insan, bir kadın ve Mardin'de dul bir kadın olmak apayrı bir şey olduğunu bana gösterdi. Önüme çizilen çok apayrı yollar vardı. Ya ailemle beraber yaşayacaktım. Bir de benim bir özelliğim vardı. Benim erkek çocuğum da yoktu. Bir kız çocuğumla, 3,5 yaşındaki bir çocukla biz yalnız kaldık. Babam tabii eşimi kaybeder kaybetmez ilk bana biçtiği şey onlarla beraber yaşamamdı. Çocuğunu kendi büyütmek isteyen Hülya Aydın hayatıyla ilgili cesur adımlar atmaya başladı. Evlenmeden önce memur olarak görev yapan Hülya Aydın, çalışma hayatında edindiği bilgi birikimiyle köy öğretmeni olarak çalışmaya başladı. Hülya Aydın babasını kaybettikten sonra Mardin'de toprak mirası kadınlara verilmemesine rağmen hak ettiği mirası abileriyle bölüşebilmek için mücadele etti. Böylece Mardin'de miras hakkına sahip çıkan ilk kadınlardan biri oldu. Babasından kalan topraklarda çiftçiliğe başladı. Hülya Aydın daha sonra köy köy gezerek kadınlara mirasın hak olduğunu anlatmaya başladı. Sana koşuyorum, belediyeye koşuyorum, valiliğe koşuyorum, komşulara koşuyorum. İşte bana yani bir ekmek verecekler. 1999 yılında Kamer'in Mardin'de yaptığı kadına karşı şiddetle ilgili çalışmaları gördüm ve o eğitimlere katıldım. O eğitimlerden sonra esasında benim olabilecek yerimin kadın çalışması olduğunu farkına vardım. 2006 yılına kadar ben Kamer'de çalıştım. 2007 yılında Mardin Ortak Kadın İşbirliği Derneği'ni kurduk ve 2007 yılından beri de Mardin Ortak Kadın İşbirliği Derneği'nde çalışıyorum. Hayat hikayesi ve geleneklere karşı verdiği mücadelesiyle Mardinli kadınlara örnek olan Hülya Aydın, aynı zamanda avukatlar eşliğinde köy köy gezip kadınlara hukuki konularla bilgilendirmeler yapıyor. Şimdi bizim burada sizlere anlatmak istediğimiz bulunma nedenimiz şu. Şiddete uğrayan insanlar genelde sessiz kalıyor. Hiçbir şekilde bunu dışarıya yansıtmaktan, ifade etmekten çekiniyorlar. Şiddetin önüne geçebilmemiz için sesimizi çıkarmamız lazım. Bağırarak, evet. Aydın, şiddetin sona erdirilmesi için kadın ve erkeklerle birlikte çalışılması gerektiğine inanıyor. Bu sebeple farkındalık çalışmalarını erkekleri de dahil ediyor. Mardin'deki kadınlarla Kimlikli Bebekler isimli projeyi yürüten Hülya Aydın bugün onlarla birlikte Bilinçli Genç Mutlu Genç Mardin projesini hayata geçiriyor. Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında desteklenen Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki 2 okulda hayata geçirilen proje kapsamında 400 gence psikologlar, sosyal hizmet uzmanları ve eğitimciler tarafından haftada 3 gün boyunca toplumsal cinsiyet, üreme sağlığı ve iletişim eğitimleri veriliyor. Üreme sağlığı ile ilgili esasında genç kızlarımızın birçok bilgiye sahip olmadıklarını bu eğitimlerle gördük. Toplumsal cinsiyet eğitiminde ise verdiğimiz eğitimler sonucunda kız çocuklarının erkek çocuklarından bir ayrı olmadığını, miras haklarından olsun, evin içindeki eşitlikten olsun, onların da abilerinden veya kardeşlerinden, erkek kardeşlerinden ayrı olmadıklarını hem kendilerine hem ailelerine de verdiğimiz eğitimler sonucunda bir farkındalık yarattığımıza inanıyoruz. Bilinçli Genç, Mutlu Genç Mardin projesi kapsamında ayrıca aileler ve eğitimcilerle toplumsal cinsiyet ve ergenle iletişim toplantıları yapıldı. Ailelerin her birinde 10-12 çocuk olduğu için kız çocuklarının önemsenmediği, toplumsal cinsiyet eşitliğinin esasında var olmadığını her geçen gün bu proje bir adım daha buna bize gösteriyor. Hatta veliler şunu bize söyledi. Keşke daha önce bu projede olsaydı da belki biz yaptığımız şu anki yanlışlıkları çocuklarımızda yaşamazdık.
Proje kapsamında gençlerin kendilerini daha iyi, daha rahat ifade edebilmeleri için okullarda beyaz masalar kuruldu. Bu masalarda toplanan şiirler, yazılar, fotoğraflar da bir gazete olarak basıldı. Hülya Aydın önce kendi kaderine meydan okudu. Toplumun kendisine sunduğu geleceği değil, kendi geleceğini yaşadı. Sonrasında Mardin ve çevresindeki gençler kendi geleceklerini kurabilsinler diye yollara düştü. Mardin Ortak Kadın İşbirliği Derneği ile birlikte hayata geçirdiği projelerle gençlerin ve kadınların hayatında kocaman bir fark yarattı.